Selda Kuzu'yla sağlık sohbetlerinden herkese merhaba. Bugün stüdyomda diş hekimi Merve Akalın Karataş'ı konuk ediyorum. Hoş geldiniz Merve Hanım. Hoş bulduk, merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii, ben diş hekimi Merve Akalın Karataş. Antalya'da çalışıyorum. Kendi kliniğimi işletiyorum. Antalya'da Sakarya Bulvarı'nda kliniğimizin kurucu hekimiyim. Akdeniz Üniversitesi mezunuyum. 5 senedir kendi mesleğimi icra ediyorum. Harika. Merve Hanım, bugün sizinle ağız ve diş sağlığını konuşacağız. Evet. Öncelikle diş başka bir tedavi. Evet. Ve bir fobi var. Evet. İnsanlar ağzını açacaksa, bir diş tedavisi olacaksa bir kere son raddeye gelene kadar gelmiyorlar. Evet. İlla ağrıyacak o diş. Evet. Zonklayacak, Evet. gitmek zorunda kalacaklar da Evet. gidecekler. Evet. Ama bence bu bir güven meselesi değil mi? Kimse güvenmediği hekime gidip de ağzını açmak istemiyor. Evet, evet, Bu kesinlikle. zaten bir fobi. Evet. Peki biz bunu nasıl yeneriz ve böyle bir fobinin varlığını biliyoruz. Evet. Dental fobi çok yaygın bu Evet. arada. Bazen hastalarımız geliyorlar, diyorlar ki ya hocam ben çok korkuyorum falan, işte sizi de görüyoruz. Biz diyoruz ki her zaman, her gün karşılaşıyoruz. Genellikle çok karşılaştığımız bir durum dental fobi. Karşılaşma nedenimiz de nedir? Dental işlemler çok operatif işlemler. Hani anında başlanan, anında muayene edilen ve anında hani buyurun oturun yapalım. Hani diğer tıp dallarından ayıran budur. Hani diğer tıp dallarında birazcık daha işte belli bir operasyondan önce takip edelim, ilaç yazalım vesaire gibi olabiliyor ama dental işlemlerde dişiniz ağrıyor mu ya da dişinizi göstermek istiyorsanız buyurun oturun gibisinden ve hani hasta oturduğu anda hemen operasyona başlanıyor. Ne işlem varsa yapılıyor ve diş hekimleri de operatör doktorlar oldukları için genel olarak her işlem mesela çekim yapılacak, anında yapılabilir, kanal mı yapılacak, anında yapılabilir. Bu birazcık hastayı gerebiliyor, işte daha yeni geldim vesaire. Gelir gelmez hemen işleme alınmış Evet. gibi. Zaten o koltuğa oturunca Aynen. başlıyordur muhtemelen fobi. Aynen öyle ve hani aslında diş hekimlerinin bizim hayatımızda çok sıradan ama mesela hastalarımız için çok korkutucu olan malzemeler var. İşte ses çıkartıyorlar, hava çıkartıyorlar, hastada işte su geliyor gibi. Ya hastayı böyle korkutabilecek bir sürü olasılık birlikte baş gösteriyor. Ve canlı canlı gerçekleşiyor gözünün önünde olduğu için belki de. Tabii anestezi altında işlem yapıyoruz ama hani bu %90 lokal anestezi altında oluyor. Yani sadece ilgili bölge uyuşturuluyor. Yani hastamız canlı bizde sohbet edebilir, muhabbet edebilir. Yani ve o yüzden dental fobi birazcık çok olağan bir fobi. Ama bu fobiyi yenmek çok önemli. Ya özellikle oluşturmamak. Ya oluşturmamak çok önemli. Şimdi oluşturmamak için neler yapılabilir? Hani çocukluktan itibaren diş bakımları yapılması gerekiyor. Çocuk hastaların ilk dişleri çıktığından itibaren diş hekimine getirip alıştırılması, ortamı görmesi. Çünkü ya diş hekimliği ve diş bitmeyecek bir şey. Yani her zaman dişimiz çürüyecek bir şey. Her zaman gelip kontrol ettirmemiz gereken bir şey. Ve hani sayılı bir organ. Hani sayısı bittiği zaman bitebilecek bir şey. Hepsi sayılı. Mesela bir dişimizden bir tane var. Hani tekrar beklemiyoruz. O yüzden hastalarımızın birazcık daha dediğiniz gibi ağrımadan hani rutin Gelmeleri. kontroller. Tabii tabii. Ya ülkemizde şunu artık böyle aşmak gerekiyor. Şunu oturtmak gerekiyor. 6 ayda ben bir diş hekimine gideyim, kontrol ettireyim kendimi. Neden 6 ay? Neden süresi 6 ay? Hep böyle standart 6 ay 6 ay diyorlar. Evet. Çünkü mesela bir kemik oluşumu, yıkımı vesaire toplam 6 aydır ya da bir diş eti rahatsızlığının ilerlemesi, agresifleşmesi bir 6 aydır. Yani ya da bir işlem yapıldığı zaman iyileşmesi ya da iyileşmemesi 6 ayda belli olabilecek bir süre. Ya da yani bir çürük başlangıcı olduğu zaman siz 6 ay önce 6 ay sona gelene kadar çürük ilerlemiş mi? İşte bu belirli bir süredir. O yüzden 6 ayda bir diş eti kontrolü, diş kontrolü öneriyoruz ki diş hekimimize geldiğiniz zaman işlemleri küçük küçük halletmek daha iyi. Hem küçük küçük halledersek hem maddi hem manevi her zaman daha az zararlı çıkıyoruz. Evet, bir de gecenin bir saati tutan diş Evet. ağrılarıyla Evet. mücadele etmek zorunda kalmıyoruz. Evet. Merve Hanım, şöyle bir şey var. Diş sağlığı o kadar önemli ki sadece ağzı ilgilendirmiyor değil mi? Evet, evet. Birçok organı da ilgilendirebiliyor. Aynen öyle. Onları sizden dinleyelim mi? Şimdi diş, ağız ve diş sağlığı zaten hani diş sağlığı olarak değil ağız ve diş sağlığı olarak Evet. geçiyor. Ve ağız ve diş sağlığı gerçekten ya şöyle düşünebilirsiniz. Mesela gözümüz bir organ, kulağımız bir organ, ağzımız ve dişimiz de bir organ aslında, bir organımızdır. Nasıl herhangi bir organımızda bir problem çıktığı zaman hani bir böbreğimizde, karaciğerimizde bir problem çıktığı zaman başka bir organımız da etkilenebiliyor. Ağzımızda da öyledir. Şimdi ağzımız çok ağzımız bir kapıdır ve dışarıdan gelenlere açılan ilk kapı olarak düşünebilirsiniz. Şimdi kapıdan içeri aldıklarımızı biz eziyoruz, öğütüyoruz ve orası bir mekanizmadır. O mekanizmanın tamamen temiz, çalışabilir bir
durumda olması lazım. Şimdi çalışmasına engel faktörler ya da temizliğine engel faktörler ya da bir enfeksiyon durumu olduğu zaman bu ilk giriş kapısında bir problem diğer tüm organlarımızı etkileyecektir. Yani ben size şöyle diyeyim, kalbimize inen damarlar. İlk başta kalp değil mi? Evet. En çok etkilenen Evet. organlar. Çünkü kalbimizde ağzımızın hani gelen damarlar var ya da midemizdeki olan problemler ya da bağırsağımızda olan problemler ya da mesela ağız ve diş sağlığımız kötü olduğu zaman ya da kullandığımız ilaçlardan dolayı böbreğimiz, karaciğerimiz, yani özellikle de belki soracaksınızdır ama tamam, kendi sağlığımız çok fazla etkileniyor. Özellikle hastamız gebeyse bir de üstüne bir de bebeği varsa zaten ilk etkileneceği şeylerden birisi annenin ağız ve diş sağlığı. Kesinlikle çok önemli. O yüzden ağız ve diş sağlığımız çok güzel olmalı, çok yeterli olmalı ki diğer organlarımız da, diğer vücudumuz sistemik olarak da düzenlenmesi için çok etkili. Evet, hemen soralım o zaman. Doğru ağız bakımı nasıl yapılmalı? Şimdi doğru ağız bakımı nasıl yapılmalı? Hastalara biz soruyoruz, işte dişinizi fırçalıyor musunuz? Herkes fırçalıyor aslında. Şimdi inşallah herkes fırçalıyordur. Umarım inşallah herkes fırçalıyordur ama fırçalamanın bir doğrusu var, bir yeterlisi var ve gerçekten de herkes her gün yeterli sayıda fırçalıyor mu? Bu var. Şimdi birazdan size anlatacağım. Sadece fırçalamada yeterli olmayacak. Şimdi biz normal bir standart bir ağız düşündüğümüz zaman işte sınıf bir oklüzyonda dişler tamamen birbirine oturuyor, çat çat çat. Biz hiçbir şeye ihtiyacımız yok ki bu her insanda değil. Belki insanların %10'da %20'sinde mükemmel oklüzyon, mükemmel ağız vardır. Bunlara deriz ki tamam, sen fırçala. Nasıl fırçala? Sabah fırçalayacaksın, öğlen fırçalayacaksın, akşam fırçalayacaksın. Tabii günde biz 2 kere diyoruz çünkü sabah ve akşam olarak söyleyebiliyoruz ama bu günde 3'te olabiliyor ve fırçalama süresi çok önemli. Şimdi ben fırçayı aldım, macunu koydum, fırçaladım, tükürdüm, yok. 1-3 dakika boyunca tüm dişlerimizin ön yüzünü, arka yüzünü, iç yüzünü böyle süpürme hareketiyle, fırçalama hareketiyle, yani dişlerimiz mesela bir insanın 20 yaş dişleriyle birlikte 32 dişi varsa aslında 32'si de önemli. Hani böyle gördüğüm alanları fırçalayayım yok. En arkalara kadar da en arka yüzlerine kadar da fırçalamamız gerekiyor zaten 3 dakika boyunca. Ekstra bizim ağzımız mükemmel oklüzyon değil tabii ki de. O zaman ben sadece fırçalamayacağım ağzımı. Ben diş ipi de kullanacağım. Ağız duşu da kullanacağım. Gargara da kullanacağım. Arayüz fırçaları da kullanacağım. Çünkü ben ağzım zaten mükemmel oklüzyon olmamış olabilir ve ekstra ben kaplama, dolgu gibi işlem yaptırmış olabilirim. Yani artık doğal değil, yapay bir işleme sahip olabilirim. O yüzden sadece fırça değil, ek destek aksesuarlarla da diş sağlığımı desteklemem lazım. Yani dediğim gibi günde 2 kere sabah akşam en azından bir fırçalama istiyoruz. 3'er dakika. Daha sonra ağız duşu istiyoruz. Daha sonra arayüz fırçaları, diş ipleri. Hatta bir ağız ve diş sağlığı diyoruz ya, dil ve yanaklarımızın dahi fırçalanmasını istiyoruz. Peki diş fırçası seçimimiz nasıl olmalı? Şimdi diş fırçası seçimimizi hastaya, mesela standart diş fırçası seçimi, hasta eğer bir doktora, diş hekimine danışmadıysa, ekstra özel bir gereksinimine ve ihtiyacı yoksa standart orta yumuşaklıkta bir diş fırçası, küçük başlı, sapı güzel kavranabilir bir diş fırçası bizim için çok yeterlidir. Ama mesela biz doktorumuza tanıştık. Dedi ki bizim doktorumuz ekstra bizim için bir sert fırça ya da yumuşak ya da böyle daha ince arayüz fırçalar önerdiyse onlar ekstradır. Ama standart olarak hepimiz küçük başlı, orta yumuşaklıkta ve sapı yeterli bir kavranabilir düzeyde bir fırça hepimiz için yeterli olacaktır. Yani yeterli süre kullanılmak zorunda Aynen değil mi? öyle. Az bir zamanda hemen Aynen hızlıca öyle. fırçalıyor olmak fırçalanmış anlamına gelmiyor. Evet. Bir de ağız duşları var. Son zamanlarda çok duymaya Evet. başladım. Bunları öneriyor musunuz? Tabii ki de öneriyorum. Şimdi ben dediğim gibi kendi mesleğimi yapıyorum ve hani yurt içinde de yurt dışında da diğer meslektaşlarımızı biz takip ediyoruz. Ve baktığımız zaman yurt dışında çok fazla ağız duşu kullanımı çok yüksek düzeyde. Çünkü çok verimli bir kullanımı var. Aslında biz diş fırçalarken de, şimdi hasta bize soruyor hangi fırça ya da hangi macun olsun. Diyorum ki macundan daha önemli olan şey fırça. Aslında bizim için önemli olan şey mekanik temizliktir. Oranın mekanik olarak temizlenmesi ve mekanik temizlik için ağız duşu gerçekten %100 başarılı bir sonuçtur. Ne işe yarıyor ağız duşu? Ne işe yarıyor hemen anlatayım ve şu an ilk başta şunu söyleyeyim. Ben inanın ağız duşunu alıştırabilmek için hastalarıma kendim alıyorum. Kliniğimizde kendimiz veriyoruz. Özellikle de implant vesaire kaplama yaptıran hastalarımız varsa kendimiz alıyoruz, veriyoruz ve öğretiyoruz. Ağız duşu şöyle bir şeydir.
diş bölgelerimizin diş ve diş eti birleşiminden, kolelerden başlayarak arayüz dediğimiz yani iki diş arası var ya. Evet. İki diş arasında zaten yemekler nerede kalır? Yüzeyde kalır. Tamam, yüzeyi fırçalayabilirsiniz ama arayüzlerde kaldığı zaman mesela dişin ön, arka ve arayüzlerinde kalanlar basınçlı su atıyor ağız duşu. Basınçlı su attığınız zaman ve tabii ki diş etlerinize zarar vermeyecek bir basınçta basınçlı su attığı zaman mekanik olarak tüm ağzınızdaki tüm yabancı maddeleri çıkarmış oluyor dişlerinizden. Ve yabancı maddeler boşa düşüyor, ağzınızda kalıyor ve tükürdüğünüz zaman arayüzlerdeki tüm yabancı maddeler çıkmış oluyor. Yani orada bir tazik uygulanıyor. Aynen o tazikle öyle. birlikte Aynen suyun öyle. gücüyle Aynen. aradaki yani diş ipinin değil mi? Tabii. Ya da bir kürdanın yapacağı şeyi Yapabileceği, çok evet. daha soft bir şekilde yapıyor. Çünkü Aynen arada öyle. şey var, Aynen. su var. Ve hani suyun giremeyeceği hiçbir yer yok biliyorsunuz. Evet. Ve saf su kadar zararsız, biyouyumlu hiçbir şey Doğru, yok biliyorsunuz. Sadece mekanik temizlik yapıyor, dediğiniz gibi basınçla yapıyor. Yani çok güzel, çok başarılı ürünler. Markalar var, çeşit çeşit kullanabileceğiniz. Yani ülkemizde de var. Dediğimiz gibi ben hastalarıma kendim bizzat alıp veriyorum. Hastalarımızda bir alışkanlık olmasını istiyoruz. Evet, çok mantıklı. Yani özellikle değil mi akşamları belki Tabii. gündüz çok Evet. yani ulaşma Aynen imkanı öyle. olmayabilir ama akşamları Aynen harika öyle. bir temizlik olur Aynen öyle. yatmadan Gün önce. içerisindeki tüm yediğimiz, içtiğimiz yabancı maddelerin hepsi artık ağzımızdan ayrışmış oluyor. Şunu duyuyorum, yiyip içip işte ne bileyim bir şekerli içecek bile ağızda bir floranın bozulmasına neden Evet. oluyor ya. Sabah uyanıldığında ilk önce diş fırçalanmalı mı? Bir şeyler yiyip içmeden önce. Evet, bu arada evet. Şimdi sabah uyandığımızda diş fırçalama rutinimiz şöyle olmalı. Tabii yedikten sonra biz şey oluyor, işe gideceğiz. Mesela önce hangisini yapalım gibisinden. Şimdi gece ne kadar dişlerimizi güzel fırçalasak da tabii ki %100 diyoruz. Hani ulaşılmayan bölgeler olabiliyor. Ve hani ağız bir organ olduğu için midemiz ve bağırsağımıza da bağlı oluyor. Ve hani genel bir flora etkili. İyi bakteriler var, kötü bakteriler var. Şimdi gece çok uzun bir süre uyuyakalıyoruz ve hani ki bazı insanlar biliyorsunuz ağız solunumu yapıyor. Çok tehlikeli, hiç sevmiyoruz, istemiyoruz. Ağız açık uyuyan insanlar. Burun solunumu çok daha sağlıklı. Bir de düşünün hani ağız kapalıyken yine bir nebze, bir de ağız açık olduğunu düşünün. İnanılmaz derecede kötü bakteri istilası oluyor ve sabah uyandığımızda ağız floramız gerçekten bozulmuş oluyor. Zaten fark ediyorsunuz sabah uyandığınızda kötü bir tat. O yüzden kesinlikle sabah ilk uyandığımızda fırçalamayı biz tavsiye ediyoruz. Ama işte işe gideceğiz, bir şeyler de yiyeceğiz, ne yapalım? Fırçaladık, yemek yedik, tekrar fırçalayabilirsiniz ya da vaktiniz yoksa en azından gargara yapabilirsiniz, daha sonra çıkabilirsiniz. Ama uyandığınızda fırçalamanız Fırçalanması gerekiyor. Evet, dengelemek O çünkü bir açısından. ara yok aşındırıyor, çok zarar veriyor Hayır, şeklinde hayır. duyuldu. Hayır. Acaba fırçalanacak mı, fırçalanmayacak mı? Ama buradan izleyicilerimize söyleyelim. Evet. Uyanır uyanmaz Evet. dişimiz fırçalanıyor. Evet. Evet, Hollywood Smile sormak istiyorum. Evet. Son zamanlarda çok fazla duyuyoruz. Özellikle yurt dışından gelen Evet. hastaların sırf bu nedenle Türkiye'ye ziyaret Evet. ettiklerini, bu dişi istediklerini. Hollywood Smile nedir? Evet, Hollywood Smile, gülüş tasarımı, işte gülüş estetiği. Şimdi bunlar aslında çok genel terimler. Standart olmasını hiç istemeyeceğimiz terimler. Yani hiç kimsenin ağzı ve hiç kimsenin dişi aynı değildir. Kimsenin estetik kaygısı bile aynı değildir aslına Doğru. bakarsanız. Bazen işte hatadır aslında ama yapılabiliyor. Bazen böyle milletlere arz edilebiliyor, işte şu bölgede olanlar böyle diş istiyor gibisinden. Ama biraz öyle. Biraz öyle, evet. Şimdi Avrupa'da özellikle Amerika'yı ayıracağım çünkü onlarda da aynı Türkiye'deki gibi doğal diş. Yani bizim kendi vatandaşlarımız doğal diş isterler. Mesela derler ki hocam belli olmasın yapıldı. Amerika'da da öyledir hocam, belli olmasın yapıldı. Ama mesela genellik olarak bir Avrupa'yı bir görüş vardır Avrupa'da. Belli olsun. Şimdi Hollywood'da evet, Hollywood gülüş tasarımında da budur zaten. Hani bir yaptırdığımız belli olsun. Yani bir diş yaptırdığımız zaman artık ben bu dişi güzellik algıma katabilecek bir şekilde yaptırayım. Yani mesela yine estetik cerrahide nasıldır? Bir burun yaptırıyoruz. Diyoruz ki işte küçük baby nose
O şekilde küçük burunlar yaptırıyoruz ve diyoruz ki belli olsun. Yani ben güzellik algıma katabileyim bunu. Şimdi dişi de güzellik algısına katılabilmek amacıyla estetik böyle arttırılmasıdır aslında Hollywood Smile. Hastaya göre karakterize edilmelidir. Her hastaya aynı işlem yapılmamalıdır, yanlıştır. Gülüş tasarımı ve genel bir işlemdir. Yani sadece dişlerimin beyaz olması ya da sadece dişlerimin bütün olması değildir. Diş etleri de tedavi ediliyor, diş etleri de düzenleniyor, dişler de tedavi ediliyor, dişler de düzenleniyor. Daha sonra hastaya ne yapılacak? İşte IMEX mi yapılacak, zirkon mu yapılacak, lamina mı da yapılacak, boşlukları var mı, implant mı yapılacak? O yüzden hani aslında çok genel bir tanımdır ama çok detaylandırılması gerekiyordur. Eğer detaylandırılmazsa, standartize edilirse hata yapılacak bir işlemdir. Hani Türkiye biliyorsunuz zaten turizm cenneti, Antalya biliyorsunuz, İstanbul biliyorsunuz. Bunlar zaten sağlık turizminin başını çekiyorlar. Evet, Çünkü genel olarak Türkiye zaten turizmin başını çeken ülkelerden birisi. Hani turizm için zaten tercih edilen bir yer. Bu fikirde nasıl ortaya çıkıyor? Turizm için tercih ediliyor ve neden sağlık turizmi için de tercih edilmesin? Ülkemizde hani çok değerli hekimler var bütün branşlarda. Gerçekten çok güzel hekim yetiştiriliyor. Bu branşlarda değerlendiriliyor. Çünkü işte yabancı hastalar geliyor ve istediği işlemleri toplu bir şekilde yaptırıp gidebiliyorlar. Hollywood Smile'de daha beyaz, daha estetik. Yani dediğim gibi estetik algıma katabileceğim bir diş yapmış oluyorum size. Şu reklamlardaki gibi gülünce şuradan bir ışık saçan beyazlıkta değil mi? Görüyoruz Evet. çünkü o beyazlıktaki Evet. dişleri var yani böyle Evet, bir şey. var. Doğal görünmüyor tabii ki doğal asla. görünmüyor. Hollywood efekt. İşte o. Yani aslında ya hekimlere sorduğunuz zaman mesela siz bunu bir hastaya sorun. Hep farklı mesela bir hastaya ya da bir hekime sorduğunuz zaman farklı cevap alırsınız. Çünkü bir hastaya sorduğunuz zaman hasta sadece estetik kısmına bakar. Der ki işte Hollywood Smile beyaz diş demek, estetik diş demek. Ama hekime sorduğunuz zaman sağlık açısından şöyle yapalım, konfor açısından böyle yapalım. Hani birazcık da hasta sağlığına dikkat edilerek herkese yapılamayacak bir tedavi ama güzel yapılırsa, gerçekten hakkıyla yapılırsa gerçekten Güzel oluyor. Evet, estetik algımıza katabileceğimiz bir tedavi. Başta da dediğiniz gibi dişlerimiz sayılı. Evet. Ama diş kaybı da yaşıyoruz Evet. biz zaman içinde. Evet. Biz neden diş kaybı yaşıyoruz? Evet, onu da söyleyeyim. Şimdi neden diş kaybı yaşıyoruz? Dişlerimiz aslında lekelenme, çürüme meyilli organlar. Hani bir kemik yapısı ama bu kemik yapısı açıkta. Düşünün açıkta. Evet. Etraflarında bir mine tabakası var. İnce bir tabaka. Bu mine tabakasını şeye benzetebiliriz. Elmalarda, armutlarda olan o saydam tabakaya benzetebiliriz. Bu tabaka gibi ince bir tabaka. Kendini koruması için yapılmış. Ama tabii ki işte ağız bakımımız eksik olabilir. Sistemik hastalıklarımız eşlik edebilir. Vesaire gibi yanlış bakım olabilir ve bu mine tabakası aşınabiliyor. Ve tabaka aşındıktan sonra dentin dediğimiz alana geliyoruz ve bu dentin iç kısmıdır, gövde kısmıdır. Gayet çürüyebilir. Çünkü artık sen atlamışsın koruyucu tabakayı. Bu tabakayı çürütebiliriz. Çürüdükten sonra işte biz diş hekimi günlük rutin kontrol, aylık kontrollerimizi yaptırıyoruz mesela. Tamam, dolgumuz varsa yaptırdık, olabilir. Ama dişler kemik içerisindedir. Hani bir yumuşak doku içerisinde değildir. Ve kemiklerimizin içerisinden sağlıkçı arkadaşlarımız bilir. Belirli bir damarlar, sinirler geçmezdi. Kemikler kendi kendilerini beslerler sünger gibi. Bu yüzden dişler de kemik içerisinde olduğu için hani beslenmesi, bakılması zordur. Narin organlardır yani. Yani telafisi, geri dönüşü çok Yok. olmayan ve kendisini beslemesi de zor olan organlarımızdır bu dişlerimiz, yapılardır. Ve narin organlar olduğu için bunlara iyi bakamazsak kaybediyoruz işte. O yüzden çünkü kendilerine bir vücudumuzdaki bir başka yapı gibi daimiyatları çok uzun süre değildir ya da çok sağlıklı, yeterli değildir. Narinlerdir, biraz kibarlardır. Bir kötü faktörle karşılaştıkları zaman yaralanabiliyorlar, hasar alabiliyorlar. Diş tedavileriyle biz bunları yapay olarak onarabiliyoruz bu hasarları. Ama onarılmadığı zaman dişlerimizi kaybedebiliyoruz. Kendilerini onaramıyorlar çünkü. Peki bunun beslenmeyle bir alakası olur mu? Tabii ki de. Şimdi diyorum ya, şimdi vücudumuzdaki her yapıyı, her organı
Kim besliyor? Biz kendimiz besliyoruz. Kendimiz, Yediğimiz, tabii. içtiğimiz şeyler, günlük hayat rutinlerimiz tamamen biz besliyoruz. İşte çok su içersen ne olur? Böbreklerin güzel çalışır. Güzel böyle lifli besinler yersen bağırsakların güzel çalışır. Hani bakabilecek dışarıdan ekstra değil. Herkes kendi yedikleri, içtikleri ya da şeker intoleransı olan insanlar ne oluyor? Dikkat ediyorlar, glisemik indeksi olan hastalar. Dişlerimiz de bu şekildedir. Beslenmek çok önemlidir. Özellikle belli yaştan sonra, özellikle kadınlarda, özellikle çocuklarda. Neden? Şimdi çocuklar büyüme, gelişim evresindeyken kemikleri büyüyor, dişleri de besleniyor. İşte kalsiyumlar, mineraller, bunları zaten almak istiyorlar. Çocuğumuz anne karnından itibaren, anneden itibaren ne kadar güzel bakıyorsa anne çocuğuna, ne kadar güzel kalsiyum alıyorsa, mineral alıyorsa, çocuktaki diş gelişimi ve kemik gelişimi, o da bir kemik benzeridir. %90 kemiğe benzer çünkü dişlerin o gövdesi. Kemik kadar güzel beslenebilir. Çocuk anne karnından itibaren güzel bakıldı, güzel beslendi, yedi içildi, işte vitaminler aldı, mineraller aldı. Daha sonra çocuk büyüme gelişim evresinde tekrar mineraller, vitaminler aldı. Hep diş gelişimine gider bunlar. Yetişkin olduk. Sadece diş değil, diş etlerimiz de önemli. Onları tutuyor. Hala böyle çok dikkat etmemiz gerekiyor. İşte doktorumuza soracağız. Asitleyecekler, içecekler, içmeyeceğiz direkt. Kendimiz işte yoğurttur, peynir, özellikle kadınlar için kemik erimesi belli bir yaştan sonra hormonlardan dolayı artabiliyor. Bu yüzden işte kemik erimesi nedir? Dişlerin tutunduğu yerdir kemikler. Biz hızlandırmamak amacıyla işte probiyotikler, işte yoğurtlar, sütler, hani böyle kalsiyum alabileceğimiz her şeyi maksimum düzeye çıkartıyoruz. Yine yaşlılarda sistemik hastalıklarla birlikte dikkat ediyor. Şeker hastası mesela hastamız, diyabet rahatsızlığı var ve hastamızın iyileşmesi çok geç oluyor. İşte bir yara aldığı zaman diş etinde çok geç oluyor. İşte hastanın şeker intoleransına dahi dikkat etmesi gerekiyor. Yani kesinlikle yediğimiz, içtiğimiz şeyler zaten ağzımıza girdiği için giriş kapısı, onu geçiyorum. Ayrıyetten vücudun reverse etmesi, geri beslenmesi için de vücut dağılımındaki vitamin dağılımlarını düşündüğünüz zaman çok önemli yediğimiz, içtiğimiz şeyler. Genetik faktörler de önemli değil mi burada? Tabii. Her şeyde olduğu gibi Tabii. diş sağlığında Bu da. konu çok komik aslında. Şöyle komik. Şimdi mesela hastalar geliyor. İşte diş, ağız ve diş sağlığı birazcık işte kötü, işte çürükler vesaire var. Hasta zaten diyorsunuz işte en başta konuştuğumuz dental fobi, zaten ne kadar az işlem yaptırırsak o kadar iyi. Hastaya diyoruz ki işte çürükleriniz var. Diyor ki hocam genetik de mi falan. Hatta hasta şey istiyor, bir destek istiyor. Tabii ki genetik faktörler de var. Ya ben bazen hastalara anlatıyorum, size de anlatayım. İnanamazsınız mesela. Tükürük yapısı çok etkilidir. İnsanlar düşünüyor tükürük yani nasıl, herkesin aynı değil mi? Kesinlikle aynı değil. Tükürük yapısının kıvamı, tükürük yapısının içeriği, tükürük yapısının akış hızı kesinlikle etkili bir faktördür. Tükürük yapısının biz mesela çok kıvamlı olduğu zaman da kabul edilebilir değil. Az kıvamlı olduğu zaman da kabul edilebilir değil. Ya da mesela az akış, tükürükün az akış olmaz, ağız kuruluğu yapar. Bu ağız kuruluğu hem diş çürüğü yapar, hem ağız kokusu yapar. Yani tükürük seviyesinin çok yeterli düzeyde olması lazımdır. Fazla olduğu zaman işte ne oluyor? Gece dediğim gibi ağız açık uyuyor, fazla bir salya üretimi. Tekrar ağız açık uyumasına Hatta neden oluyor. konuşurken bile çıkabiliyor. Aynen öyle. Yani tükürük yapısı genetiktir mesela. Aileden geçer, ırsidir. Mesela asidik ya da bazik karakterde olması bile çok önemlidir. Bunu ilk defa duyuyorum. Evet. Mesela bazik karakterde olduğu zaman tükürük yapısı bildiğiniz pH ölçülebiliyor. Bazik olduğu zaman daha çok diş taşı ya da mineral tartar çökertebiliyoruz halk arasında konuştuğumuz. Onu yapabiliyor ama asidik olduğu zaman daha asidik ne yapar? Düşünün, daha çok çürük yapmaya meyillidir. Yani sadece genetik olarak bakın, tükürük yapısını bahsettim ki diğerlerini geçin. Diş boyu, ağız yapısı, iskeletsel problemler, bunların hepsi genetiktir. Yani çenemizin altta mı üstte mi olacağını bile genetik olarak belirlenmiştir, kodlanmıştır. Yani kesinlikle genetik, zaten bence %50'si falan genetik faktörler önemlidir. Her hastalıkta olduğu gibi. Tabii ki de. Tabii ki de suçu genetiğe atmayalım. Şimdi Tabii hastalara ki. ben söylediğim zaman bir İyi bakalım. Evet, destek alıyorlar. Diş sağlığı bile genetiktir. Şimdi bir rahatsızlık vardır, agresif periodontitis diye. Bu agresif periodontitis hastaları gelirler hayatlarının farklı dönemlerinde. Bazen bu periodontisi başında yakalarız. Bazen çok zaman geçmiştir, artık yapacak bir şey yoktur ve bu genetik bir rahatsızlıktır. Bu arada diş eti hastalığıdır, diş eti rahatsızlığıdır. Ve hastaların kimisi bunu fark etmez ama bu çok kötü bir rahatsızlık. Özellikle de kronik değilse de, agresifleşmişse bazı bölgelerde dişinizi çürümeden kaybetmenize
diş destek dokularınızın azalmasına, kaybetmenize neden olur. Hastalara biz bunu mesela agresif periodontistle hasta geldiyse ve bilinçli değilse, farkında bile değilse, inanın 1 saat sadece ben bu rahatsızlığı, neden bu rahatsızlığa sahip olduğunu ve neden diğer hastalara göre artık daha iyi bakım yapması gerektiğini bile anlatıyorum. İnanın gerçekten genetik çok önemli bir faktör. Çok her hastalıkta olduğu gibi Evet. dişte de mutlaka Evet. birebir etkili. Bir de gebelerde diş sağlığı Evet. var. Onu- Çok önemli. Yani diş Evet. çürümelerinin çok görüldüğü bir Evet. dönem gebelik Evet. süreci. Şimdi onu nasıl anlatabiliriz? Onu böyle yıllardır tartışılan bir konu işte. Hocam işte hamile kaldım, bebek böyle kalsiyumumu emdi. Aslında o öyle hani genel olarak öyle bir Bebekten şey yok. parazit gibi Bahsediyor. vücuttaki ne var ne yok Evet, çekiyor. Kalsiyumu da almış orada. Şimdi aslında böyle öyle demek, genel olarak öyle demek yanlış. Yine hasta öyle dediği zaman kabul ediyoruz ama şimdi şöyle, zaten gebelik, daha anne adayımız gebe kalmadan önce, gebe kalmayı düşünüyorsa zaten önce bir ağız diş sağlığını yeterli bir hijyen seviyesine getirmesi lazım. Ne demek? Şimdi ben gideceğim, anne adayı olacağım. Diyeceğim ki ben ilk önce dişlerimi yaptırmak istiyorum. Neden? Çünkü ben gebelik sürecince yiyeceğim, içeceğim. İlk giriş kapım yeterli hijyende olmalı ki ben vücuduma ve bebeğime iyi bakabileyim. Daha sonra gebelik uzun bir süreçtir, 9 aydır. Ve biz 9 ayda özellikle 1. ve 3. aylarda kesinlikle işlem yapmıyoruz. Belki 2. trimester, 2. 3 ayda acil işlemler yapıyoruz. Yani sorun bana çıkaracak dişleri bir kere halletmem lazım. 9 ay uzun bir süreçtir. Tabii. Çünkü işte erken doğum ya da düşük tehlikesi olmasın. Çünkü bir lokal anestezili işlem yapacağız. Bir operatör, bir operasyon yapılacak. Ağız diş sağlığımı ilk önce benim zaten halletmem lazım. İnanın bu arada çok bilinçli kadın doğum uzmanları var. Gerçekten ve hani Gönderiyorlar, değil mi? gönderiyorlar. Diyorlar ki sen git bir baktır dişine diyorlar. Hasta geliyor, işte neler bana sorun çıkartabilir. İşte bir 20 yaş dişi vardır mesela, sorun çıkartacaktır. Diyoruz ki biz alalım. Ya da kötü bir lezyonlu, çürüklü bir dişi vardır. Diyoruz ki bakın zaten bu sizin vücudunuza bile zarar veriyor. Bırakın bebeğe zarar vermemesi. Bunları bir hallediyoruz. Sonra hasta gebe kalıyor. Hastanın bebeği oluyor. Ve biliyorsunuz bebek vücutta çok farklı değişimlere neden oluyor. Hormonlar tavan. Şimdi bu hormonlar diş etlerimize birebir kötü etki yapıyorlar. Diş etlerimizde gebelik gingivitisi diye bir şey vardı. Direkt diş etlerinizin gebelik boyunca şişmesi, ödemlenmesi diş etlerimizi çok kötü etkiliyorlar ve hastanın bakımının bir kat daha artması gerekiyor. Diş etleri kötü etkileniyor, diş etler ödemleniyor. Diş eti nedir? Dişlerin çevre destek dokusudur. Diş etleri sağlıklı, yeterli olmadığı zaman dişlerin etraflarında da istemediğimiz açılmalar, görünmeler oluyor. İşte koruyucu dokuların olmadığı yerler açılıyor. Ve hani diş çürükleri olabiliyor, işte diş eti hassasiyetleri olabiliyor, diş kanamaları olabiliyor. Zaten bu hijyenimizi tekrar arttırmamıza neden oluyor. Zor geçiyor zaten. Ve şimdi bebek dediğim gibi vücuttaki ihtiyacı olan her şeyi alıyor. Çünkü bebek vücuda girdiğinde vücut ilk önceliği bebeğe veriyor. Anneye vermiyor. Tabii. Ve tüm vitaminleri, mineralleri bebeğe veriyor. Şimdi aslında şöyle doğru, şöyle yanlış. Halk arasında diyorlar bebek işte kalsiyumu çekiyor. Hayır. Zaten senin hali hazırda olan dişlerindeki kalsiyumu çekmez bebek. Ama tabii ki de kanda ihtiyacı olan işte kalsiyum, flor ne ihtiyacı varsa onları alır. O yüzden sizin ağzınıza daha az gelir. Yani bu 9 aylık dönemde ağzınız daha korumasız, bilin. Vücudunuz o kadar da koruyamıyor sizi, bilin. O yüzden anne eğer hijyenine ekstra 2 kat, 3 kat dikkat ederse Evet. gebelik boyunca çok fazla bir çürüme vesaire beklemiyoruz. Ama gebelikten sonra da aynı gebelikten önce gibi tekrar bir diş hekimine gidip işte hocam ne olmuş diye tekrar bakılması gerekiyor. Merve Hocam şöyle bir şey var. Dişte problem varsa, çürük varsa hemen çekiliyordu daha önceleri. Evet. Şimdi çekilmiyor. Çok Evet. kıymetli görünüyor. Dişi Evet. kurtarmaya yönelik Evet. çalışmalar Evet. yapılıyor. Doğru olanı bu, değil mi? Evet. Şimdi bu konservatif diş hekimliği, ben 2014 yılında Akdeniz Üniversitesi'nde başladığım zaman konservatif diş hekimliği diyorduk işte çok önemli. Bir 10 sene, 11 sene önce düşünün. Böyle çok revaçta. Çünkü diyoruz ki işte dişler çekiliyordu hocam şöyleydi falan. Hayır diyoruz. Konservatif diş hekimliği. Nedir bu konservatif diş hekimliği? Zaten
Dişi ilk başta bir diş hekimi artık diyoruz ki dişleri korusun da diş hekimi. Zaten dişleri korusun, anlatsın, tamam. Ama madem diş çürüdü, belli bir düzeye geldi, hep koruyucu tedaviler. İşte dolgu yapalım. Dolgu artık bonding sistemleri, yapıştırma sistemleri çok gelişti. Daha sonra diyoruz ki kanal tedavisi yapalım. Artık kanal tedavisi önceden görmediğimiz bir alana yapılıyordu. Şu an mikroskoplarla, luplarla artık görebileceğimiz alanlara müdahale ediliyor. Daha sonra dişi çeksek dahi implant gibi bir tedavi seçeneğimiz var. Ama dişi çekmeden önce artık farklı izolasyon şartlarımız var. Bizim kliniğimizde de yapılan işte rubber demler kullanıyoruz. Yani olabildiğince dişi görmeyi, dişten böyle minicik bir kök bile kalsa onu kullanmayı Korumayı, vaat değil mi? ediyoruz ve umut ediyoruz. Çünkü her dişimiz farklıdır. Her dişimizin kök yapısı, kron yapısı, alt ve üst yapıları, çenemizdeki oturuşu çok farklıdır. Ne kadar revize edebilsek de yerine bir implantla bir yapay bir çözüm bulabilsek de bizim herkesin kendi diş yapısı, oradaki oturuşu, etrafındaki papilleri, diş etleri çok önemlidir. O yüzden dişi kaybetmemek için çok çabalıyoruz. Yeni güncelde kesinlikle bu vardır. En son çare olarak biz artık dişi kaybetmişiz. Hasta bize gelmemiş, biz görmemişiz. En son çare gelmiş. Yani mecburen çektik. Artık işte bir restorasyon yapamıyoruz, bir izolasyon yapamıyoruz. En son çare olarak biz dişimizi çektik diyelim. Evet. Daha sonra da çok gelişmiş teknolojiler vardı. İmplant tedavileri. İmplant tedavileri de eskiden bu kadar gelişmiş değildi. Tabii. Bu kadar yeterli değildi. Şu an mesela implant tedavisi yaptırmış bir En insan. zor tedaviydi. Aynen. Şu anda o Şu kadar an zor değil. çok kolaylaştı. Bizim kliniğimizde de az diş ve çene cerrahımız var, Anıl hocamız. Ve hani şu an implant tedavilerini onunla birlikte gerçekleştiriyoruz. Yani şu an o son raddeye gelsek bile güzel ama son raddeye gelene kadar her imkanı kullanıyoruz. Yani hiçbir şey orijinal gibi olmuyor, değil mi? Olmuyor, evet. Gözde de öyle. Olmuyor. Yani mercek değişecek ama son raddeye kadar doktor kullanılmasını istiyor. Olmuyor. Neden? Çünkü yeni gelen, yani yapay olan her şey orijinalini, yerini tutmuyor maalesef. Tutmuyor. Dişte de öyle, Evet. gözde de öyle. Belki diğer Estetik destekleyiciler de aynı evet. şekilde öyle. Evet, yani implanttan konuşmuşken oradan devam etmek istiyorum. İmplant artık görüyorum çok genç yaştaki hastalarda da kullanılmaya başladı. Evet. Bu basit olmasından uygulamanın mı, yoksa artık genç hastalarda da diş kaybının çok fazla olmasından dolayı mı? Evet. Aslında ikisi de şöyle söyleyebilirim. Ve önceki yapılan tedavilerin reddiyle de ilgili bir şey. Şimdi önceden diş kaybı gençlerde de oluyordu bu arada. Yaşlarda da oluyor. Şu an daha fazla gençler kaybediyor diyemem. Ama birazcık arttı. Nedenini hemen söyleyeyim. Arada böyle geçeyim. Şu an yediğimiz özellikle paketli gıdalardaki şeker oranları çok fazla. Çok yüksek, Çok evet. yüksek. Biz kendi çocukluğumuza baktığım zamanki karşılaştırabiliyorum. Şu an ben annelerine diyorum ki kendiniz gibi kesinlikle düşünmeyin. Şeker oranları çok fazla. Zaten doğru. onu geçiyorum. Ama şu an implant tedavisi verimli bir tedavi olmaya başladı. Tamam, dişimizi kurtarmaya çalıştık ama mesela hasta geldi, dişi yok. Hani bize yok olarak geldi. Ya da son raddede biz çektik, dişini yapamadık ve implant tedavisi yapacağız. Şimdi implant tedavisi artık sağlıklı bir tedavi. Artık öyle bir çok yapay, yapılmaması gereken, hayır işte bir tedavi değil. Ve daha önceden bu kadar bilinmediği için hastalar dişi eksilse bile tamamlamıyorlardı. Boş oluyordu. Ya da işte köprüler, kaplamalarla tamamlanıyordu Evet, dişler. Şimdi köprü kaplama olabildiğince yapmamaya çalışıyoruz bir boşluk için. Çünkü bir boşluk için ön ve arkasındaki dişler aşındırılıyor ve bir boşluk için iki dişimizi biz feda etmiş gibi hissediyoruz. Bunu ben özellikle genç hastalara yapmıyorum zaten. Aslında özellikle genç hastalara implant yapıyorum. Çünkü yaşı zaten genç, diş dokuları zaten yeni. Ben bir diş için iki diş aşındırmıyorum. Ya da hasta genç olan bir hastanın kemiği gelişim aşamasında. Evet. Yani şöyle gelişim aşaması, şöyle diyebilirim. Dişlerimiz hareketlidir. Evet. Devrilebilir. Boşluğunu çok hızlı kapatabilir bir yaşlı hastaya göre. Yani ben özellikle genç hastalarda tek diş eksikliklerinde kesinlikle implant öneriyorum. Ne arkadaki dişimize zarar veriyor, ne öndeki dişimize zarar veriyor, ne çene kemiğimize zarar veriyor, ne oklüzyonumuz bozuluyor. O implantı yaptırıyoruz ve yaşımız genç, kemiğimiz çok güzel. İmplantımız da güzel ellerde yapıldıysa bir ömür boyu
çok güzel o dişi kullanabiliyoruz. Çok mantıklı. Çünkü implant için sağlıklı bir doku, kemik yapısı Evet, evet. olmak zorunda. Evet. Bu ileriki yaşlarda bayağı bir sorun yaratabiliyor. Evet. Öncelikle dokuyu güçlendiriyorsunuz, değil mi? Evet. Kemik tozlarıyla vesaire. Evet. Ondan sonra implantı yapıyorsunuz. Ama genç hastada zaten zemin hazır. Evet. Sağlam bir diş yapıp oradaki boşluğu kapatmak çok mantıklı. Evet ve vücudumuz çok tuhaftır. Yani her gün şaşırabileceğiniz bir bilgi öğrenebilirsiniz aslında. Size şöyle bir bilgi söyleyeyim. Bir yerde mesela diş çektirdiniz siz. Kemiğiniz böyle bir şekli var ve siz diş çektirdiniz. Evet. Kemik iyileşebilmek için ilk önce kendini iyileştirmez direkt. Kemik ilk önce kendini yıkar. Daha sonra tekrar yapar. Şimdi siz eğer bir diş yaptırmadınız, sadece çektirdiniz ve dediniz ki boş kalsın, ben implant yaptırmak istemiyorum, işte korkuyorum vesaire dediniz. Ya da boş kalsın, hiç önermiyorum boş kalmasını diğer dişlerin sağlığı açısından. Kemik kendini yıkar. Hiçbir şey bulamadığı zaman tekrar kendini yapar. Ama kendini yaparken orada bir diş olmadığı için, bir implant ya olmadığı için daha az yapar. Der ki daha az bir kemik olsun. Burada benim besleyecek bir şeyim yok. Çünkü vücut her zaman der ki burayı beslemeyin, başka yeri besleyeyim. Kendine bakma meylindedir. Kapanıyor hatta, Evet, değil mi? kapanıyor ve Doku. kemik der ki burada hiçbir şey yok. Ben buraya ince bir alan bırakayım. Siz eğer dişinizi çektirdiniz, implant yaptırmadınız, uzun bir süre beklediniz. Kemik kendini yıktı, yaptı ve ince bir kemik kaldı. Bu sefer implant yaptırmak isterseniz daha ince bir kemiğe sahip olacaksınız. Ama dediniz ki bilinçli bir hastasınız, doktorunuz, hekiminiz sizi bilinçlendirdi. Dişinizi çekelim, hemen ardından implant yapalım dediğiniz zaman eğer sağlıklı bir dokuysa, enfeksiyon vesaire yoksa implantı koyuyoruz. Hastalar diyor ki nasıl ya hemen mi yapılıyor? Evet hemen yapılıyor. İmplantı koyuyoruz. Dişiniz zaten kemiğiniz kendini yıkacak ya. Bu sefer implanta göre yıkıyor. Diyor ki burada bir şey var. Ben ona göre geniş yıkayayım. Hani geniş bir alan bırakayım kendimi. Bu arada kemik bile kaybetmiyorsunuz. Yani insanlar çok şaşırıyor. Bir şey olduğu zaman aslında kemik kaybetmeyi bekliyorlar ama tam tersi. Hiçbir şey olmadığı zaman daha çok kemik kaybediyoruz. Yani o yüzden şu an yeni teknolojide hekimlerimizin bilinçlendirilmesiyle hastalarımız da bilinçli yani gerçekten. Ve implantı kesinlikle destekliyoruz. Özellikle genç hastalarda destekliyorum. Ki yaşlarda zaten bir yerden sonra imkan olmuyor. Eğer sistemik olarak el veriyorsa onlarda da çünkü yaşlılık biraz konforsuzluk demektir. İşte belli bir rahatsızlıklar, işte sistemik zaten insanların rahatsızlıkları var. En azından diş olarak konfor vaat edelim ki işte yedikleri içtikleri daha sağlıklı ezilsin, sindirimi daha sağlıklı olsun ya da işte hareketli dediğimiz dişler, damak dediğimiz dişler kullanıyorlardı. Hijyenik değildi bir kere ya da kesicilikleri yüksek değildi. Hani yaşlı hastalarımız için de ya da yaşı ileri hastalarımız için de bir konfordur diş kesinlikle. Evet evet, artık Onlar eskisi için gibi de de zor değil öneriyoruz. kesinlikle. Tabii. Aynı gün Yapılabiliyor. yapılıp eskiden çok uzun sürüyordu Evet. bu tedaviler. Önce işte implant çakılıyordu üzerine. Daha sonra geliyordunuz ve Evet. 10 gün 15 gün öyle Evet. hatırlıyorum. Şimdi Evet. öyle değil. Evet. Ama mantıklısı da bu zaten. Evet, evet, Olması hemen gerekeni bu. yapılması. Evet, son olarak çocuklarda diş sağlığı, diş Evet. bakımı nasıl olmalı? Şimdi çocuklar bizim için çok önemli. Evet. Çünkü en baştan beri dediğimiz gibi bir insanın, bir yetişkin Alışkanlıklar birey... da oradan geliyor Evet, zaten. alışkanlıklar oradan Tabii geliyor. ki. Çocuklarımıza ne alışkanlık edindirdiysek, şimdi bizim için de önemli. Çünkü biz bir çocuk geldiği zaman en az düzeyde travmayla gerçekleştirmeye çalışıyoruz işlemleriniz ki bunlar gelecek nesillerimiz. Gelecekte tekrar bizim gibi hekimlere gelip muayene olup tedavi olacaklar. Küçük yaştan bir travma yaratmamak çok önemli. Tüm hekimlere tavsiyemdir. Çünkü hasta mesela bize geliyor, çocuk hasta okul çağında. Tamam diyoruz, okul çağında daha bilinçli, hani yaklaşabiliriz, koopere edebiliriz. Ama hasta mesela önceden başka bir hekim arkadaşımıza gittiyse ya da hiç gitmediyse, çocukta bir travmatize olduysa, bir diş ağrısı vesaire, o zaman yandık. Çünkü travmayı geçirmek gerçekten çok zor oluyor Çok zor, çocuklarla. hele ki çocukluk. Tabii. Yine bizim kliniğimizde çocuk bakılıyor ve çocuk bakan hekimlerimiz var. Onlara ayrı bir oda da bakıyoruz. İnanın yani onların odası bile farklı, işte oyuncaklar, çizgi filmler, işte duvar kağıtları, olabildiğince onlara görsel bir, hani burası korkulacak bir yer değil. Birazcık daha hani biz sizin tarafınızdayız gibisinden bir sunum oluyor. İşte dişini çektirdikten sonra diş kolyeleri, cesaret madalyaları, hani birazcık teşvik. Çünkü çocuk geldiği zaman işte ben hastaneye geldim. Buradakiler işte doktor, hemşire, zaten bir beyaz önlük oluyor çok hastaneye giden çocuklarda, bir fobi diyebilirim. O şekilde davranmıyoruz kesinlikle.
çocuk bakan, çocuk doktorlarımız böyle özellikle tatlış giyinirler hatta. Yani çocuklar geldikleri zaman korkulacak hiçbir şey yok. Ve hani ama yaptıracağız. Yaptırmamız lazım. Hani diş tedavisi ertelenecek bir şey değil diye bunu biz bir empoze ediyoruz. Baktırmalıyız. Ablamız, doktor ablamız aç bir bakalım. Hani gidemeyiz. Hayır, baktıramadan gidemeyiz. Bunu bir empoze ediyoruz çocuklara. Çocuk onu bir anlıyor. Tamam. Demek ki diş bakılması gereken bir şey. Evet. Benim ağzımı açma. Çünkü diş tedavisi dediğim gibi ilk dişler çıkmaya başladıktan sonra geliyorlar ve inanın çok küçük yaşta diş çürükleri var. 3,5 yaşında, 3 yaşında çocuklar görüyor. İnanamazsınız. Ve o çocuğa bizim neyi empoze etmemiz lazım? Evet, hani ağzımız açılıyor. Göstermemiz lazım doktora geldiğimizde. Ağız içimizi gösteriyoruz. Yaşı çok küçükse de büyükse de anne baba da bilinçlendirilmesi gerekiyor. Tamam, anne baba yetişkin, tamam sizin ağız sağlığınız ayrı ama işte bu çocuğa siz bilinçlendireceksiniz. Ben sizi bilinçlendiriyorum. İşte bu çocuk yaşı küçük ama dişini fırçalayacak. Ondan sonra ne bileyim diş ipi kullanacak. Kaç dakika fırçalıyor, neler yiyor. Yemekten hemen sonra mı abur cubur yiyor. Ara öğün çok mu yapıyor? Hiç istemediğimiz şey belli aralıklarda ara öğündür. Yani çocuğun ne yediğini bilmemek. Yani zaten bu özellikle okulda oluyor. Öğretmenlerimize çok iş düşüyor. Biz kliniğimizin yanında kreş vesaire yakınlarındaki olan tüm kreşleri ziyaret ettik ve şunu dedik. Çocukların fırçası olsun burada. Yani öğretmenlerimize, velilerimize, ebeveynlerimize çok iş düşüyor. Çocuklara ağız diş sağlığını kazandırmak, hijyen alışkanlığını kazandırmak. Yani dişimize fırçalayacağız, mecburuz. Diş fırçalamak bundan kötü bir şey kaçarı yok. Yok. Diş fırçalamak kötü bir şey değil. Dişimize bakmak çok güzel bir şey. Temiz olmak çok güzel bir şey. Bunu kazandırdığımız zaman çocuklara inanın çok rahat ediyoruz. İnanın küçük yaştan fırçalandığı zaman çocuk belli bir yaşına kadar çok güzel çürüksüz geliyor. Ve çocuklarda hekimler de şu şekilde bilinçli olmalı. Ben mesela bir çocuk takip ediyorum. Çocuğun yeni dişi çıkıyor. Yeni diş çıktığı zaman yeni, hayata karşı yepyeni. Bizim fissürlerimiz vardır. Yetişkinler baktığı zaman aynada böyle çizgilenmeler vardır dişlerimizin üzerlerinde. Ama çocuklarda bembeyazdır o fissürler. Çıktığı anda bir çocuk diş hekimine gideceğiz. Hemen fissürlerimiz örtülüyor. Onları bile örtüyoruz. Flor yapıyoruz, koruyucu tedaviler yapıyoruz. Diş fırçalamayı öğretiyoruz. Önce koruyoruz, alışkanlık kazandırıyoruz. Ama diş hekimine geldi mesela el mecbur. O zaman da bir motivasyon, bir koopere ile birlikte mecbur bu işlemi yapacağız. Hiç canımız acımayacak şeklinde konuşup işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Harika. Evet. Efendim sağlıkla ve sevgiyle kalın. Bir sonraki haftaya kadar hoşça kalın.